Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Çocuk ayağını uzattı, anne ayakkabısını giydirdi. Neden giydiriyorsun diye sorduk. O giyemez ki. Ben hemen giydirip tamamladım, hemen çıkacağız dedi. Çocuk yemeğini yemek istemedi. Yemek istemiyorum dedi. Anne hemen yesin diye eliyle, kaşığıyla ağzına çarçabuk yedirmeye çalıştı. Neden sen yediriyorsun dediler. O yiyemez ki, hemencecik yedirip okula götüreyim dedi. Çocuk herhangi bir işlevini yapmak istedi ama yapmadı. Anne hemen onun yerine onu düzeltti. Ödevini bile yapmak istemedi, anne sınıfta kalmasın diye onun yerine ödevini yaptı. Her şeyi anne yaptıktan sonra çocuk 20'li yaşlara geldiğinde acaba onun için yapabilecek bir şey var mıydı? Bu konularda özellikle sosyal medyada çok güzel insanlara kitap gibi videolar hazırlayan, adeta yüreğine ilmek ilmek işleyen kıymetli hocamız Saniye Hanım bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Bu konuları o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben sadece küçük bir kuple alıp vermek istedim sizden edindiğim bilgilerle. Siz bu işin menbaasınız. Aynı zamanda hem akademisyensiniz, eğitimcileri eğitiyorsunuz. Aynı zamanda insanlara kitap okuyan, okumayan birçok kitleden insana bu konularda seminerler verir gibi minik minik videolarla öğretiyorsunuz. Hatta o kadar güzel anlattınız ki ben bu kitabı görünce adeta hayran kaldım. Ailenizin kumandası. Yani doğru nedir, yanlış nedir? Hemen o hani minik takvim yaprakları vardır ya insan hayatını etkileyen küçük kitap gibi. Aynı onun gibi takvim yaprağı kıvamında çok güzel de bir kitap olarak yazmışsınız. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sizden dinleyelim. Anneler, babalar genelde ne hata yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? Doğrusu nedir? Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Ayrıca ailenizin kumandası için söylediğiniz güzel sözler için de çok teşekkür ederim. Gerçekten de kalbime dokundu sözleriniz. Çok Eyvallah. yeni kitap olduğu için çok heyecanlıyım. Şimdi biraz önce çok güzel bir başlangıç yaptınız. Hemen anne uzandı, ayakkabısını bağladı. Hemen kaşığı ağzına götürdü, yemeğini yedirdi. Niye? Annenin acelesi vardı. Neden? Çocuğum yapamaz, daha küçük diye düşündü. Çünkü o çocuklar annelerin, anneannelerin, babaannelerin, dedelerin gözünde bir türlü büyüyemiyorlar. Onları büyümüyor olarak gördüğümüzde aslında bir şeye ket vuruyoruz. Neye ket vuruyoruz? Gelişime ket vuruyoruz. Çünkü çocuk ayakkabısını bağlayabilecek yaşta ve gelişim düzeyindeyken biz ona fırsat vermiyoruz. Her fırsat vermediğimizde çocuğun gelişiminin önüne hop bir set çekmiş oluyoruz. Örneğin çocuk 2 yaşında kaşıkla yoğurdunu yiyebilir mi? Çorbasını içebilir mi? Evet, içebilir ama birazcık kazalar yapabilir, üzerine dökebilir. 4 yaşında cırt cırtlı ayakkabısını giyebilir mi? Çıkartabilir mi? Evet, yapabilir. Ama eğer hiç fırsat vermediyseniz, hep aceleniz olduysa, hep bir iyi niyetle onun yerine yapmak istediyseniz o zaman çocuğun o becerisi gelişmiyor. Aman hocam ya diyorlar, biraz da geç gelişiversin canım. Acelem var, ortalığı temizleyemiyorum, dökülüversin canım, temizlerim ben diyor. Orada aslında basit bir öz bakım becerisi gibi. Ayakkabı giymek, yemek yemek. Ama okula başladığında bu öz bakım becerisinin boyutu değişiyor. Nasıl değişiyor? Şimdi bütün çocuklar bahçe saatinde bahçeye çıkıyorlar. Şimdi okul öncesi sınıfı hayal edelim gözümüzde. Hadi çocuklar bahçe saati, bahçeye çıkıyoruz, oyun oynayacağız dendi. Hepsi pataküte kapıya doğru koşuyorlar ve okulda giydikleri ayakkabı ayrı, dışarıda giydikleri ayakkabı ayrı. O pandiflerini çıkarıyorlar, raftan ayakkabılarını alıyorlar, ayakkabılarını giyiyorlar. Bakın bu aslında çok önemli bir beceri orada. Ama çocukların acelesi var ve o yaşta birinci olmak, sona kalmamak çok önemli bir şey. Hayat meyat meselesi. Eğer 3,5 yaşındaysanız birinci olmak istersiniz. Kabul ettirmek istiyor kendini. Evet, kendini kabul ettirmek istiyor hızıyla, gücüyle. Yani bir fark yaratmak istiyor. Eğer çocuğunuza siz hiç fırsat vermediyseniz, hep o cırt cırtlı ayakkabıyı siz giydirdiyseniz, o çocuk bahçeye çıkarken en sona kalıyor. Öğretmen onu desteklemek durumunda kalıyor. Bu sefer diyor ki, ben bahçeye çıkmak istemiyorum. Niye? Sevmiyorum. Sevmiyorum diyor ben bahçeye çıkmayı. Bazen hayali başka durumlar bile yaratabiliyor. Bahçede arkadaşlarım bana iyi davranmıyor. Öğretmenim dedi ki sen bahçeye çıkma. Bu çocuk yalancı olduğu için falan değil. Gelişimsel olarak öyle bir dönemde mantığına uyduruyor bir şekilde bunu. Veli geliyor sonra okula, diyor ki ne oluyor? Çocuğum benim zorbalığa mı uğruyor? Öğretmenim kötü mü davranıyor? Bakıyorsunuz ki aslında ayakkabısını giyemediği için. Basit bir öz bakım
davranışıydı. Bilinç altında da kaydediliyor yani o durum. Evet, ne oldu? Çocuğun kendine güvenini etkiledi. Benlik algısını etkiledi. Dedi ki yapamıyorum, sona kalıyorum. Oysa ki ben evde ona o fırsatı verseydim ne yapacaktı? O becerisi gelişmiş olacaktı çocuğun. O yüzden diyorum ki onun yerine yapmayın. Bir yere tırmanıyorsa poposundan ittirmeyin. Tamam, yanında durun, güvenli alan yaratın. Eğer düşerse biraz tutun, destek olun, düşmesini engelleyin. Ama onu ittirmeyin, bırakın kendisi tırmansın. Çünkü fırsat vermezsek gelişim yok. Düşmesine izin vermezsek kalkmayı asla öğrenemeyecek diyorum. Ama günümüzde çocukların asla mutsuz olmasını istemiyoruz. Tamam, anneyiz, babayız, siz de bir babasınız. Kıyamıyoruz. Bir damla, evet, ama diyorum ki ben, bizim kıyamadığımız çocuklara hayat kıyacak. Evet. Hep diyoruz ki aman ayağına taş değmesin. Ne yapıyoruz ayağına taş değmesin? Öndeki bütün taşları şöyle önden gidip ayağımızla ittiriyoruz, temizliyoruz falan. Ve onun düşmesine hiç fırsat vermiyoruz. Ve çocuğumuz ilk taşa takılıp düştüğünde neye uğradığını şaşırıyor. Biraz temizlememek lazım. Birazcık düşsün ki kalkmayı öğrensin. Siz düşmeseydiniz kalkmayı öğrenemezdiniz. Hiç düşmeseydiniz bugün burada bu koltukta bu kameraların önünde oturuyor olamazdınız. Düşecek, burası biraz kanayacak. Onu kendi kendine temizlemeyi bilecek. Yaptığı o pansumanın adı kendi kendimi iyileştirdim, kendi kendime yettim olacak. Kalan izin adı deneyim olacak. Ama biz buna hiçbir zaman fırsat vermiyoruz. Bununla ilgili hocam çok güzel bir anekdot örnek var. Ben de zaman zaman okullardan, eğitim kurumlarından davet alıp seminer veriyorum anne babalara. Başarıya götüren anne baba adlı bir seminer konsepti var. Orada anne babalara şunu söylüyorum. Diyorum ki çocuklar sizin çocukluğunuzla yan yana koyduğunuzda ne kadar benziyor? Mesela şu an TV8 ekranlarından bizi izliyorlar. Tahmin ediyorum da Survivor programını izliyorlardır. Şimdi bizim anne babalarımızın, dedelerimizin hayatı aslında bir nevi Survivor gibiymiş. Mesela hatırlarsınız, bilirsiniz de sizin de kulağınıza çağrılmıştır, söylenmiştir. O kadar fakirdik ki sokak lambasının altında ders çalışıyorduk titreye titreye. Sonraki nesildeki Survivor mücadelesi ne oldu hocam? İşte o kadar fakirdik ki bir tane sobalı odamız vardı, diğer odalar soğuktu ve ben soğuk odada ders çalışmak zorunda kalırdım. Ödevlerimi yapıp hemen sıcak olan sobalı odaya geçmek durumundaydım. Bizim de hayatımızdaki Survivor mücadelemiz buydu. Yani eğitimi, akademik başarıyı hayatla özdeşleştirerek bir yerlere varmaya çalıştık. Bugün günümüzde çocuk soğuk oda bulamıyor ki. Her taraf sıcak. Çocuk niçin ders çalışması gerektiğini, sebebini, hedefini, idealini bilemiyor ki. Anne her şeyi vermiş. Kıymetli bir hocamız var, Alişan Kapaklıkaya. Yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim. Allah aşkına giydirmeyin artık. Allah aşkına yedirmeyin artık. Çünkü diyor hayat çocuğa böyle davranmayacak. Ben tam anlamıyla anne babalar derken şunu söylüyorum. Hayat gibi davranın çocuğa. Eğer o çocuk düşmesi gerekiyorsa mutlaka düşsün, ağlaması gerekiyorsa ağlasın. Çünkü biz onun yerine o taşları hocam temizlersek, yarın çocuk 20'li 30'lu yaşlara geldiğinde o düşmeyi öğrenemezse, kalkmayı öğrenemezse, bugün anne onun ayakkabısını bağladı ama onun aslında 20 yıl sonra karısına, eşine karşı sorumluluklarının özgüvenini aldı elinden. Onu aslında o şeyi ortadan kaldırdı. Yani iyilik yapıyorum derken kötülük yapıyor dediğimiz şey aslında tam da bu değil mi? Evet, çok güzel söylediniz. İlerideki hayatını etkiliyor dediniz. Çünkü şöyle oluyor. İşte anne susadım. Aman benim paşa oğlum susamış mı? Hemen getireyim oğlum diyor. Sen hiç yerinden kalk. Ya paşa olan kalksın kendi suyunu bir zahmet kendisi alsın. Paşa olan evde bardağın yerini bilmiyor. Sonra o çocuk böyle paşalar gibi büyüdükten sonra eşinden de aynısını bekliyor. Ama o da bir evin prensesiydi. Evet. Aman benim prensesimin eli sıcak sudan soğuk suya girmesin diye yetiştirildi o da. Sonra ne oluyor? Bu iki prensle prenses aynı çatı altında birleşince çatışmalar doğuyor, öyle değil mi? Çünkü herkes kendisine hizmet edilsin istiyor. Ama ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki yani kızı yok, erkeği yok. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenecek. Yemeğini de yapmayı öğrenecek, çamaşırını da yıkamasını öğrenecek. Bunların diyorum cinsiyeti yok. Ama biz diyoruz ki aman oğlum yapmasın, ben elin kızına
hizmet etsin diye mi bunları öğretiyorum falan diyen zihniyet Gurur, var. gurur şeyi de Evet, yapıyorlar, tabii meselesi tabii. de yapıyorlar. Tabii, aynen öyle. Sanki bir gurur meselesiymiş gibi ama tam tersi. Neden senin çocuğun başka birine muhtaç olsun ki? Neden bir yumurta kıramasın kendi kendine kaldığında? İlla kirlisini yıkaması için ya da ütülemesi için neden birisine muhtaç olsun? Ben birine bağımlı, muhtaç bir çocuk yetiştirmek istemiyorum ki. Ben her koşulda kendi kendine ayakları üzerinde dimdik durabilen bir evlat yetiştirmek istiyorum. Her koşulda herkesin karşısında dimdik kendi fikirlerini savunabilen bir evlat yetiştirmek istiyorum. Ama bunu isterken onu hep böyle bir bağımlı yetiştiriyorum. Hep böyle küçük aslında bunların hepsi birleşerek bir bütünü oluşturuyor. Ayakkabısını bağlıyorum, ona hizmet ediyorum, ödevini onun için yapıyorum, çözemediği problemde hemen okula gidiyorum. Diyorum ki ben buraya şu kadar para verdim, bunu yapacaksınız diye birdenbire okullu birden işe koşuyorum. Yani çocuk kendi kendine okuldaki problemini çözmesi için bile fırsat bulamıyor. Hal böyle olunca tamamen bağımlı çocuklar maalesef ki Evet. yetişkin hayatına adım atmış Bir de oluyor. hocam anne babaların en çok sıkıntı yaşadığı, hele ki ekranlarda izleyenler, belki de bizi şu anda minik bir kitap gibi görüyorlar, adeta kitap gibi okuyorlar, izliyorlar. Mesela çocuğun başarısızlığından ödü patlıyor anne babaların. Ya çocuğum sınıfta kalmasın, işte ne bileyim rezil olmasın. Ben mesela şunu söylüyorum mesaj verirken, diyorum ki çocuğun sınıfta kalması gerekiyorsa bırakın kalsın, geçirttirmeyin. Çocuğun zayıf alması gerekiyorsa o sınavdan bırakın alsın. Çünkü çocuk o esnada ders çalışması gerekiyorken aslında televizyon izliyordu, sosyal medyada geziyordu. Çocuk sabah erken kalkması gerekiyorken senin zorunla kalktı. Hani çocuğun aslında şunu da söylemek lazım. Ders çalışmaya ihtiyacı yok çocuklarımızın. Ders çalışması gerektiği sorumluluğunun farkına varmaya ihtiyacı güzel var. söylediniz. Mesela bir çocuk ders çalışmayabilir ama çalışmadığı için vicdan azabı duyabilir. Ve bu vicdan azabı duyarsa, yapması gereken şeyi yapmadığı için kendini rahatsız hissederse bugünü kaybeder ama yarını kazanabilir. Ama anne baba bunu elinden aldığı anda çocuk zayıf alacağını bile bile önemli değil ya, annem öğretmenle konuşur. Zaten sınıfta da kalma yok ki. Sınıfta da kalma olmadığı için problem değil, geçiyorum zaten diye düşünerek yarına dair bilinçsiz, eğitimsiz, kendine yetemeyen, topluma katkı sağlayamayan nesillere dönüştürmüş olacağız evlatlarımızı. Evet, şunu yapıyoruz biz, tamamen dıştan denetimli çocuklar yetiştiriyoruz böyle olunca. Öğretmen nasıl olsa bana kızmaz çünkü annem onunla konuşur, ödev yapmasam da olur. Şimdi aslında ben o ödevi öğretmen için yapmıyorum ki, ben o ödevi annem için de yapmıyorum. Aslında o ödevden bir kazancım var benim, kendi gelişimim üzerine önemli bir kazancım var. Ama ben de bu bilinç oluşmuyor. Ben otoriteden korktuğum için ya da otoritenin gözüne girmek istediğim için ödevi yapıyorum. Ve dolayısıyla ne oluyor? Dıştan denetimli bir birey olarak büyüyorum. İçten denetimli olmuyorum. 3 gün sonra bir yerde, bir şirkette, bir devlet dairesinde bir yerde çalışmaya başlıyorum. Ve patronum ne derse koşulsuz bir şekilde yapıyorum. Patronum eğer başımdaysa her gün mesaiye düzgün bir şekilde gidiyorum. Patronum tatile gittiyse birazcık kendimi esnetebiliyorum. Neden? Çünkü dıştan denetimliyim. O iç denetim bana daha o küçücük yaşlardayken kazandırılmadı. Hep otorite korkusuyla hareket ettim. Otorite korkusuyla hareket ettiğimde de bağımsız, farklı düşünen, orijinal fikirler ortaya koyabilen bir birey olamadım. İşte o ödevimi yapmadığım zaman annem peşimden yaptığı için oldu belki de. O kaşıkla peşimden koştuğu için oldu belki de. Bu yani küçücük şeyler gibi görünüyor. Ama dediniz ya, ilmek bu bir battaniye. Her ilmeğiyle beni ne yapıyor? Büyütüyor, değiştiriyor, geliştirmesi gerekiyor. Dönüştürmesi gerekiyor. 3,5 yaşında bir kızım var hocam. Dikkatimi çekti. Hep böyle bir şeyleri ben yapacağım. O yaş grubunda siz Öyle. daha iyi biliyorsunuz. Kendini ispat etme, kendini bulma, kişiliğini bulma eğilim sürecinde ve sürekli ben yapacağım, işte onu ben yapacağım diye kendisi yapmak istiyor. Hatta ben kendim giyineceğim olayını öyle bir abartıyor ki üst üste 3 tane 4 tane tişört giydiğini bile biliyorum. Şimdi düşünüyorum, yani düşünmek gerekiyor aslında. Anne babaların en çok handikapı da o oluyor. Düşünmeye kendimize zaman ayırmıyoruz. Dedim ki bu çocuk bunu
neden yapıyor? Eşim de öğretmen olduğu için dedi ki Murat o dedi kendini kabul ettirme evresinde şu anda dedi. İşte tam bu evrede çocuklar isyan bayrağını çekerken anne babalar buduyor o yanını. Sen yapamazsın ben yaparım, sen yapamazsın ben yaparım. Ben de bir oyun oynadım. Dedim ki anne babalara da buradan tavsiye ediyorum aslında. O yaptığı şeyin tersini de yapabiliyor olma iradesini sorgulayın. Mesela dedim ki kızıma Bilge sen bunları nasıl giydin böyle? Aynı şekilde tek başına da çıkartabilir misin? Ben mi yardım edeyim? Hayır ben çıkartacağım diyerek bu sefer artık o 4 tane 5 tane giydiği üst üste tişörtü tek başına çıkarmaya başladı. Şimdi bu aslında tişört bir metafor. Evet. Çocuk kendini hayata dair ispat etmeye çalışıyor. Ben varım. Ben hayatta tek başıma ayakta duracağım diyor. Ben de eğer kızıma hayır öyle giyilmez o tişörtü çıkarttırmış olsaydım zorla ben çıkarsaydım çocuk ağlayacaktı hocam ama belki de hayata dair gelecekte birçok şeyi de kırmış olacaktık çocuğun içerisinde. Anne babalar biraz da bunu yapıyorlar galiba değil mi? Çocuk isyan etse bile. Yönteminiz çok güzelmiş. İşte oyuncu ebeveynlik tam olarak bu bence. Çok güzelmiş. Yönteminizi çok beğendim. Örneğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de heybeme koydum buradan giderken. Çok güzel. Çok Onu onore da oldum götüreceğim. hocam. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Şimdi her dönemin bir çatışması var. Sizin kızınız 3,5 yaşında, o dönemin çatışması girişimciliğe karşı suçluluk. Sizin çocuğunuzun girişimine ben kendi kendime giyinebilirim. Büyük bir girişim onun için, tamam. Üst üste o girişimi deniyor. Başka bir çocuğun, benim çocuğumun girişimine o yaşta ben kek çırpabilirim. Benim çocuğumun girişimi de bu. Şimdi ben çocuğumun bu girişimine karşı yavrum ne yaptın ya? Her tarafı kek karışımı yaptın. Sana da, yapacağın keke de, çekil bakayım sen şuradan. Ben yaparım, ben temizlerim. Sen git otur, ben bunu pişireceğim, getireceğim dedim. Ne oldu benim çocuğumun girişimciliği? Bitti. Öldü. Karşısındaki duygu neydi? Suçluluk. Suçluluk gelişti. Dedi ki ben bunu yapamıyorum, ben başaramıyorum duygusu gelişti. Sizin çocuğunuzun girişimciliği neydi? Üst üste kıyafetlerini giymek. Siz deseydiniz ki ne yapıyorsun yaz günü böyle üst üste giyilir mi ya? Sen de iyice delirdin artık evladım. Olmaz böyle. Çıkar bakayım şunları, dışarı gideceğiz bak parka. Kapıda seni bekliyoruz. Ağaç olduk falan deseydiniz. O zaman ne olacaktı? Çocuğunuzda yaşattığınız duygu gene suçluluk olacaktı. Belki de bilinçaltına yer ediyor hocam. Tabii, bu tip durumlar kesinlikle. çocuklarda ilerleyen yıllarda etkiliyor. Çözemedikleri her çatışmayı ömür boyu peşlerinde sürüklüyorlar. O yüzden biz bu çatışmalara olumlu ve oyuncu ebeveyn olarak karşılık vermemiz lazım. Yani desteklememiz lazım. Evet çok güzel giymişsin, hadi bakalım çıkartabilecek misin? Kek örneğinde çok güzel çırpmışsın ama her tarafa da dağılmış. Hadi bakalım temizleyelim. Bez şurada. Yani mükemmel bir temizlik beklemiyorum o yaşta. Ama çabası yeter. Çabası takdire şayan. Hocam şimdi ben onu bir metafor olarak görüyorum. Keki çırparken etrafa lekelediğinde onu hayatındaki silinmez bir ize dönüştürüyor anne baba. Kızıyor, bağırıyor, çağırıyor ve senin yapacağın şeye de diyor. Halbuki onu hayatında silemeyeceği izlere dönüştürmek yerine bilinçaltında kaydedebileceği dediğiniz gibi hadi bakalım böyle olmaması lazım deyip silme zahmetine de katlandırmış olsa çocuk onu daha dikkatli yapmaya başlar belki de. Ve sonrasında da silme sorumluluğunu aldığı için temizlik konusunda yani bir eylemi öğrenirken beraberinde başka bir yetisini de geliştirmiş oluyor galiba. Anne babaların en çok yaptığı hata bu. O süreci çabuk paketleyip temizleyip yapalım da uğraşmayalım hiç diyor. Evet. Oysa ki hani sizler de bunu daha iyi bilirsiniz. Çocuğun her anı aslında bir kıymet, her anı bir zenginlik. Çünkü her yaşı ayrı bir güzellik, ayrı bir öğretmen aslında. Bir şeyler öğreniyorsunuz. Ben adeta kızıma bakarak bir video içeriği, ne bileyim bir kitap konusu, bir yazı konusu, seminer konusu üretebiliyorum, uydurabiliyorum. Bu konuda gerçekten sizin de videolarınızı izlerken adeta böyle kendime çok güzel, hani dediniz ya heybeme dolduruyorum diye muazzam bilgiler görebiliyorum. Son zamanlarda özellikle çok dikkatimi çekti. Anneannelerin, babaannelerin böyle çok güzel teatral şeylerini görüyorum, izlerini görüyorum. Aha aynısı bizim evde diyordur muhtemelen izleyiciler. Şimdi orada mesela son zamanlarda anneler ve babalar çalışıyorlar ve çocuklar da muhtemelen kreşe gidiyorlar. Fakat o kreşlerde sosyal olarak çocuk kendini geliştiriyor, gerçekleştiriyor, öğreniyor. Fakat o kreşten onu almaya gelen anneanne ve babaanneler var ya,
Onlar farkında olmadan çocuklarda bazı şeyleri bozabiliyor galiba. Bu konuda bir şeyler söylemek ister Şimdi misiniz? çok kıymetliler. Benim evladımı da annem büyüttü okul yaşına kadar. İyi ki varlar. Hiç başımızdan eksik olmasınlar. Ama ve lakin bazı noktalarda işte dedik ya çocuğa fırsat vermiyor diye onlar çocuklara maalesef ki fırsat vermiyorlar. Şimdi ben sosyal medyada bunları paylaştığım zaman bana şunu yazıyorlar. Hocam biz bunları biliyoruz, bilmeyenler burada yok. Ya da diyor ki işte aynı kayınvalidem, diyor ki aynı annem yazıyor. Şimdi onlar bunları yazınca dedim ki o zaman ben bunu yapar mıyım, yapmaz mıyım? O yüzden kendim bir işte anneanne, babaanne kılığına bürünüyorum ve bir yanlış davranışta bulunuyorum. Sonra kumandayla durduruyorum, geri çekiyorum. Doğru davranışı göstermeye çalışıyorum ki anneanneler, babaanneler görsünler diye. Evet. Dedeler, halalar, teyzeler görsünler. Bu şekilde onların dikkatini çekelim diye. Kitap da zaten oradan yola çıktı. Hani dediğiniz ya bir takvim yaprağı gibi. Dedim ki okuması kolay olsun. Burada yanlışı olsun, burada doğrusu olsun. Baktığın zaman ikisini birden görebilsin. O yüzden hep diyorum ki görünür yere koyun. Annenizin göreceği yere koyun, babanızın göreceği yere koyun diyorum. Şimdi anneannelerimizin, babaannelerimizin, büyüklerimizin niyeti elbette ki güzel. Çocuğu böyle bir pamuklara sarmak istiyorlar. Diyorlar ki ben torunumu da şımartmayacaksam kimi şımartacağım Çocuğu diyorlar. şımartamadık. Evet, evlat cevizli, torun ceviz içiydi falan diye de bir tabir vardır ya, bir deyim, atasözü vardır. Dolayısıyla onlar cevizlerinin içini incirlerin içine koymaya çalışıyorlar. Şimdi hal böyle olunca işte o ayakkabıyı bağlayanlar, yemeğini hazırlayanlar, yemekle peşinden koşanlar bazen büyüklerimiz oluyor. Ve onları uyardığımızda bize diyorlar ki seni de ben büyüttüm, neyin eksik kaldı? Ya da diyorlar ki mesela biz Saniye Hoca'ya gittik, bak dinledik, Saniye Hoca böyle böyle dedi diyorlar. Şimdi onların şöyle bir kriteri var. Saniye Hoca kaç tane büyütmüş? Diyor ki bak diyor ben senin kocanı da büyüttüm diyor mesela. Şimdi hal böyle olunca büyüklerle çatışmaya girmeye pek gelmiyor açıkçası. Evet. Çünkü bir taraftan da minnettarız, evladımızı da emanet ediyoruz. O yüzden ben onların dili olmak istedim. Çok da güzel oluyorsunuz hocam. Çünkü o insanlara karşı bir şeyleri aktarırken hani süremiz de sonlara doğru yaklaştığımızda bazen kırabiliyoruz, incitebiliyoruz. Çünkü Allah uzun ömürler versin. Bizleri büyüttüler. Ondan sonra torunlarını alıyorlar, bir yere kadar getiriyorlar, büyütüyorlar. Çok emek veriyorlar. Ama dediğiniz gibi bazen de farkında olmadan hani iyi bir şey yapmaya çalışırken kötü bir şey yapabiliyor. Burada akran zorbalığından tut da işte benim paşa çocuğum, benim aslan evladım, benim prens kızım, kraliçe kızım diye. Çocuklar da genelde bu yaklaşımlarla kendi evreni kendilerinin etrafında döner hissetmeye başlıyorlar. Çok da güzel örnekle anlattınız. Bir prensle bir prenses bir araya geldiğinde birbirlerini saklıyorlar. Dolayısıyla bunlar karşı karşıya çıkmaya başlıyor. Ben buna şey diyorum, köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme olayı var ya, birbirleriyle tanışırlarken, birbirlerine bakarlarken bu yanlarını hep arkaya saklıyorlar. Hep arkaya saklama eğilimi. Bununla alakalı da kulağını bugün ikinci kez çınlatıyorum. Alişan Kapakkaya hocamızın çok güzel bir söylemi var. El alem ne der tanrısı. El alem ne der tanrısıyla işte bak ama onu yapma. Bak ondan sonra millet kızar. Ona ne deriz? Böyle çocukları bu şekilde el alem ne der tanrısıyla hep en güzel halleriyle göstermeye çalışıyoruz. Oysa ki insan her davranışıyla mükemmeldir, yapısıyla mükemmeldir ama eylemleriyle mükemmel değildir, kusurlarıyla vardır. Biraz da kusurlarımızı sevmeye ihtiyacımız var herhalde, değil mi? O büyüklerimiz, ebeveynlerimiz çocuklarımızın o kusurlarıyla hayatın var olabileceğini göstermeye ihtiyacı var. Siz de bu noktada biraz da resmetmeye çalışıyorsunuz olayı. Hepimizin farklılıkları var. Hiçbirimiz birbirimizin kopyası değiliz. Biz buraya yolda gelirken de eşimle konuşmuştuk. Demiştik ki yani eşinin her şeyinden memnun musun? Annenin her şeyinden memnun musun? %100 mü? 4/4'lük mü senin için? En yakın arkadaşın 4/4'lük mü senin için? Sevmediğin hiçbir şey yok mu? Evladının da olmayabilir. Olduğu gibi kabullenmek önemli. Çünkü hep diyoruz farklılıklarımızla özeliz. Farklılıklarımızla bir bütünü oluşturuyoruz biz diyoruz. İşte önemli olan o farklılıklarımızı sevmeyi öğrenmek. Farklılıklar karşısında el alem olmamak. Ben de hep şöyle diyorum, el alem ne der diye çocuk yetiştirilmez, sen de el alem olma diyorum. Çok güzel hocam ya. Gerçekten altına imza atılacak şekilde bir söylem. Kitaplarınızla özellikle ailenizin kumandası ve
Bu arada Benim Adım Deprem isimli bir kitap sosyal sorumluluk projesi kapsamında. Bu zannediyorum ücretsiz olarak veriliyor değil mi Evet insanlara? evet, bunu ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Sponsorluklar çerçevesinde çocuklara ulaştırmanın yolunu seçiyoruz. 100.000 çocuğa ulaştırdık. Oo, maşallah, Satışa güzel. çıksın da istemiyorum, ticarileşsin hiç istemiyorum. Hele böyle bir tamamen, konuda değil evet, mi hocam? tamamen gönüllü bir şekilde bu kitabı yazdık. Çizerimiz çizdi, yayın evimiz bastı, sponsorluklar arandı. Çok önemli bir konu ve ülkemizin de gerçeği. Yürekler yanmadan farkındalık kazandırmak için böyle bir işe adım attık. İnşallah daha da çok çocuğa İnşallah ulaştırırız. hocam. Atatürk'ün çok güzel bir sözü var hocam. Öğretmenler için eğitim irfan ordusu diyor. Bir ülkenin askeri ordusu vardır ama eğitim irfan ordusu da öğretmenlerdir diyor. Ben size baktığım zaman o hani çağdaş Türkiye'nin eğitim irfan ordularının en önünde koşan bir asker komutan olarak görüyorum. İnanın enerjiniz inşallah her daim yüksek olur. İnşallah daha fazla sayıda insanlara değersiniz, eğitirsiniz. Çok güzel öğretiyorsunuz. Programımıza da değer kattınız, Mutlu Aile programına, bölümüne. Özellikle bu bağlamda çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. İnşallah farklı bir zaman diliminde yine ağırlamak nasip olur. Farklı konulardan İnşallah. da bahsetmek isterim. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Ben davetiniz ve bu kapanıştaki güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kalbimin atışı değişti inanın. Gerçekten sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kıymetli dostlar, Mutlu Aile bölümünde Doktor Saniye Bencik Kangal'la birlikteydik. Tekrar farklı bir konuyla bir arada olmak üzere. Hoşça kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.